Arkadaşlar bugün bir jeneratörle karşınızdayım. Dönme dolap gibi gözüken bu jeneratörün adı Wimshurst jeneratörü. İsmi zor, kendisi basit bir makine. Wimshurst isimli bir bilim insanı buna kendi adını vermiş. Jeneratör deyince aklınıza ilk ne geliyor? Elektriklerin kesilmesi. Elektrikler kesildi, jeneratör varsa o ışıklar yanar arkadaşlar. Yani elektrik üreten bir alet. Wimshurst jeneratörü de ya ben bunun başka bir isim söyleyelim buna ya. Çok zor. Erhan ne söyleyelim? Wimshurst Basfi jeneratörü olsun şimdilik. Olur Dönme mu? dolap jeneratörü. He? Dönme dolap jeneratörü. Dönme dolap jeneratörü de bak normalde kabul etmezdim ama söyleyemediğim için kabul ediyorum Erhan'ın teklifine. Dönme dolap jeneratörü de aslında elektrik üretiyor ama biraz farklı. Statik elektrik üretiyor. Gözle görülen bir kıvılcım üretiyor arkadaşlar. Yüksek voltajlı statik elektriği gelin birlikte üretelim. Malzemeler. Wimshurst jeneratörü. Arkadaşlar malzememiz basit ama etkisi büyük. Zamanında Wimshurst yapmış bunu 1800'lü yıllarda. Siz de yapabilirsiniz. Wimshurst yaptı diye siz geri kalmayın. Zaten gençlerden ümitliyim. Gençler bilim için her zaman meraklı olmaya devam edecekler. Ülkemizde de göğsümüzü kabartan bir gelişme yaşandı. Ülkemizde değil, ülkemizden birisi. Türk fizikçi Furkan Öztürk 26 yaşında bilimin 175 yıldır çözemediği bir meseleyi çözdü. Ne olduğunu size söylemeyeceğim. Kendiniz araştırın, bulun. Zaten artık elimizin altında bilgisayarlar, yapay zeka, internet. Bize zamanında bunu sorsalardı ansiklopedi karıştırırdık arkadaşlar. Bak adını bile söyleyemiyorum. Ansiklopedi. Ansiklopediden bakmak zorunda kalırdık. Kütüphaneye giderdik vesaire. Şimdi siz bir tuşla sadece Türk fizikçinin ismini yazarak Furkan Öztürk diyerek aslında ne bulduğunu bulabiliyorsunuz. O yüzden araştırın. Videonun altına yorum olarak yazın. Büyük kalın kitaplar. Ne o? İsim buluyorum ya söyleyemediğin her şeyi. Ansiklopediye büyük kalın kitap. Güzel. Büyük kalın kitaplar. Dönme dolap jeneratörü. Dönme dolap jeneratörü. Erhan bugün formunda. Hadi bakalım. James Wimshurst. James deyip geçeceğim gerçekten. Wimshurst çok zor bir isim ya. James ne yapıyor? O dönemin jeneratör ihtiyacını aslında karşılayan bir icat bu. O dönemin statik elektrik meselesini bir karşılayayım. Bunlar daha sonra X-ray tüplerinden mesela erken dönem X-ray tüplerinde kullanılan bir teknoloji haline geliyor. Deneylerde kullanılıyor, elektrostatik deneylerde kullanılıyor. İşte çeşitli gösterilerde kullanılıyor. Kullanmasının sebebi şu, cihaz ön şarja gerek duymuyor. Yani önden bir şarj etmeniz gerekmiyor. Hemen anında gösteri. Nasıl bir gösteriden bahsediyoruz? Bakın burada sistem, şöyle şu kameraya göstereceğim. Sistem aslında basit gözüken ama aslında karmaşık da bir sistem. 2 tane yalıtkan yani elektriği iletmeyen diskimiz var. Bu diskler üzerinde de şu gri gördüğünüz her biri metal levha diyeceğim bunların ismine. Metal levha var. Bu levhalar belli bir düzende yerleştirilmiş ve bu çark sistemiyle de bakın böyle çevirdiğim zaman birbirinin zıttı yönde hareket eden 2 tane yalıtkan levha var elimde. Burada X şeklinde görmüş olduğunuz bakın şöyle metal 2 tane çubuk var ve bu çubukların ucunda da yine iletkenlik sağlayan şu fırçalar var. Fırçaların şöyle bir özelliği de var. Bu diskin üzerindeki metal levhalar gördüğünüz gibi kendileri sabit olsa da ben çevirdikçe hareket ediyorlar. Ve bu fırçalar da bu levhalara değiyor. Levhalara değdiği zaman bakın şurayla şura aslında şu metal çubuk üzerinde hareket ettiği için nötrleniyor. Yani bakın şu. Bu kısım nötrlendiği için levhanın bir kısmı artı, bir kısmı eksi olarak bölünebiliyor. Ve ne oluyor? Buradaki yükler, şurada sığaç dediğimiz aslında bir nevi silo, bir nevi depo görevi gören 2 tane sığaça depolanıyorlar. Bu sığaçların içinde ne var diyorsanız 2 iletken arasında bir yalıtkan levha var. Bu sayede bunlar bir depolama görevi görüyorlar. Basit de olsa. Çok basit. Çok kısa süreli. Neden kısa süreli biliyor musunuz? Ben şimdi çok az çevirdim ama biraz daha çevirirsem. Şu toplara bakın. Yakınlaştırayım. Bakın bir taraftan bir tarafa atlamayı görüyorsunuz. Daha yakın
tutacağım birbirine. İşte gözle görülür statik elektriği elde ediyoruz. Bu şekilde. Bir taraf eksi yüklü, bir taraf artı yüklü ama burada gözle bunu seçmek zor arkadaşlar. Nereden nereye atladığını açıkçası göremedim. Harika ya. Harika. Şimdi arkadaşlar burada şu dikkatinizi çekmiş olabilir. Yan kameradan daha iyi göreceğiz. Bakın bu fırçalar evet levhalara değiyor ama levhalar yalıtkan dedik. Yalıtkan levhalar bu tüplere yani sığaçlara nasıl oluyor da elektrik yükü gönderebiliyorlar? O da şu levhalara değmeyen fakat uçlarında yine böyle fırçamsı yapılar olan şu U şeklindeki metaller sayesinde oluyor. Bunlar da aslında bu levhanın bu yüzüyle bu levhanın diğer yüzü arasında bir fark olduğu için bir taraf eksi bir taraf artı. Bu çubuğun U şeklindeki çubuğun da aslında indüklendiğini ve bu indüklenme sayesinde buradaki birikimle buradaki birikimin olduğunu anlayabiliyoruz. Burada da bir indüklenme var. Bu sayede buraya yükler doluyor ve çok da hızlı bir şekilde çok da fazla kalamadan ne oluyor? Bir atlama gerçekleşiyor. Arkadaşlar aslında sevgili James'in yapmış olduğu bu deneyin sonuçlarını günlük hayatta görebiliyoruz çok fazla. Mesela bir halının üzerinde yürüdüğünüzde ardından sentetik bir halıdan bahsediyorum. Ardından böyle bir metal kapı koluna dokunmaya kalktığınızda böyle bir çıt eliniz bazen böyle bir ne olur? Az evvel burada görmüş olduğunuz gibi bir akım gerçekleşir. Ya da televizyon ekranlarının mesela çevredeki tozları toplaması yine aynı şekilde bu deneyle açıklayabiliriz. Toner vardı eskiden. Kartuş, toner. Artık ben pek görmüyorum. Yeni yazıcılar öyle değil galiba ama onlar da mesela statik elektrik sayesinde bu kağıtların fotokopileri o şekilde çekiyorlardı. Yani yüzeyleri aslında önce yüklüyor makine. Ardından o statik malzemeyi, toner dediğimiz malzemeyi üstüne attığı zaman hop kağıda yapışıyor. Yine araç boyaları, aracı yüklüyorlar, boyayı yüklüyorlar. Ardından bu boyayı aracın üzerine uyguladıkları zaman araç boyayı çok sağlam bir şekilde tutuyor. Yani burada da bir statik elektriğin gücünden faydalanılıyor. Çok enteresan bilgiler aslında. Mesela böyle şişmiş bir balonu kafamıza tutup işte kağıtlara tuttuğumuzda kağıtlara böyle küçük kağıt parçalarını çeker. Biz çocukken oynardık mesela. Yine aynı şekilde bu prensip arkadaşlar. Aslında burada arkadaşlar hava üçüncü bir tüp görevi görüyor. Dedim ya size şu tüplerin içerisinde iki iletkenin arasında bir yalıtkan var. Hava da yalıtkandır. Hava yalıtkan olmasaydı saniyesinde çarpılıp ölmüştük. Burada da iki iletkenin arasında yalıtkan bir hava var ve orada biz aslında üçüncü bir tüp görmüş oluyoruz. Buradaki sistem ne oluyor? Hop atlamalar gerçekleşiyor. Havanın durumu çok önemli. Hava nemliyse, hava kuruysa buradaki yalıtkanlıklar nasıl değişir? Aslında sorumda gelmiş oldu soru. Nemli hava Wimshurst deneyinin sonucunu nasıl etkiler? A. Kıvılcım oluşumunu azaltır. B. Kıvılcım oluşumunu arttırır. Evet, bugün de güzel bir soru, güzel bir deneyle birlikteydik. Statik elektriği görmüş olduk, gözümüzle görmüş olduk, indüklenmeyi anlamış olduk. Efendime söyleyeyim, günlük hayatımızda nasıl indüklendiğimizi gördük ve bazı şeylerin neden olduğuna dair yine bilimsel cevaplar verdik. Bilimle kalın, hoşça kalın efendim. Dönme dolap jeneratörü. Erhan, yıllar sonra ilk defa dediğim bir şeyi kabul ettim ya. Çok şaşkınım. Nasıl bildim ama? Reddetmem lazım bunu. Bir daha söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Dönme dolap jeneratörü. Olacak şey değil.